Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni NIO ES8. Artık tamam. Elektrikli otomobiller geliyor, gelecek, geldi derken hayatımızın bir parçası olup çıkıverdiler. Buna benim gibi halen daha elektrikli otomobillerin uzun şarj sürelerini kabul etmeyenler de dahil. Şöyle bir baktığımızda uzun yolculuklarda zorunlu molalar verip şarj sürelerini beklemek hibrit motorlar varken biraz eziyet gibi geliyor. Hemen hemen hayatımızın her köşesinde teknolojiyi olabilecek en düşük fiyata sunan Çinliler elektrikli otomobil üretirse buna bir çözüm bulabilir mi? Bu sorunun cevabı yeni NIO ES8'de saklı. Çıktığı günden bu yana çokça merak edilip sizlerin de bizden dinlemek istediği yeni NIO ES8 bu merakı hak ediyor mu? Sizinle konuşan sesli asistanı Nomi ve 7 kişilik oturma düzenine karşın CSU fiyatıyla rakiplerine karşı ne kadar başarılı olabilecek? Tüm bu soruların cevaplarını en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. 2014 yılında kurulup elektrikli otomobiller üzerine çalışan NIO, Çin özelinde ürettiği otomobilleri Avrupa ile de tanıştırdı. Henüz çok yeni kurulan bir marka olmasına rağmen otomobil endüstrisi için hatırı sayılır bir model kataloğuna sahip olan NIO'nun 11 farklı segmentte tamamen elektrikli otomobilleri bulunuyor. Bizimse bugünkü konuğumuz ilk kez 2018 yılında çıkıp 2021 sonunda Norveç'e gelen DSU modeli ES8 oldu. NIO markası altında en çok merak edilenler arasında bulunan ES8, NIO tarafından geliştirilen tamamen alüminyumdan üretilen bir karoser üzerinde yer alıyor. Her ne kadar 2018 yılında tasarlanmış olsa da eskimeyen bu surat üzerinde LED gündüz farlarına mercek farlar eşlik etmiş. Onu park haline gördüğünüzde elektrikli otomobil olduğunu anlamanızın imkansız olduğu ön tarafında büyük havalandırma çıkışına sahip tampon kullanılmış. Agresif ve güçlü bakan yeni NIO ES8'de alüminyum rengindeki parçanın alt köşelerinde sis farlarına yer veriliyor. Tam anlamıyla bir SUV olduğunu hissettiğimiz ES8'in ön tasarımı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Siz ön taraf hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazarken biz de premium duruşuyla profile doğru geçelim. Yeni NIO ES8'in profiline geçtiğimizde ön tarafta olduğundan daha fazla heyecanlanıyoruz. Büyük bir SUV olduğunu tek bakışta anladığımız yeni ES8'in profilinde sadelik ve şıklık bir arada bulunuyor. Ön taraftaki alçak kaputun çamurluk üzerinde bombe yaptığı profilde diğer bombe arka çamurlukta bulunuyor. Bu hareketlerin cam şekline de yansıdığı profilde çift rengin karakteri de ön plana çıkıyor. Buna ek olarak GT-R R35'ten alışık olduğumuz kapı kollarına da yeni ES8'de yer verilmiş. Ayrıca çamurluk üstlerinde de ışıklar bulunuyor. Genelinin akıcı bir sadelikte olduğu profiliyle yeni ES8 lüks premiumlara taş çıkartıyor. Jant seçeneklerinde ise cüssesine yakışır boyutlarda modelleri sahip olan ES8'de 255, 55-19, 255, 50-20 ve 265, 45-21 inç boyutlarında tasarımlara sahip olacaksınız. Katalogda ise çift renklerinde tercih edilebileceği tamamı koyu tonlarda olan 6 farklı dış renk beğeninize sunuluyor. Peki yeni NIO ES8'in çekik gözlü bakışlarıyla arka tasarımını beğenecek misiniz? Yeni NIO ES8'in arka tarafına geçtiğimizde sanki yıllardır piyasada olan bir otomobilin arkasına bakıyormuş gibi hissediyoruz. Tasarım konusunda gerçekten başarılı olan NIO markası sırf elektrikli diye absürt bir tasarım yapmamış. Bu da onun diğer elektrikli modellere karşı daha fazla merak edilmesini sağlamış. Üst tarafta büyük bir camın yer aldığı arka tarafta aşağıya doğru indiğimizde 3 boyutlu tasarımıyla stopları görüyoruz. Fazla hareketli olmaktan uzak olan arka tarafta marka logosu da bagajın merkezine kendine yer bulmuş. Tamponda ise herhangi bir difüzör ya da eklentinin olmayıp düz siyah bir plastik parçayla tamamlanması dikkatimizi çekiyor. Ona tam arkasından baktığımızda gördüğünüz ağırbaşlı duruş ise hoşumuza gitti. Yeni NIO ES8 dev SUV olduğunu hissettiren boyutlarında ise 5022 mm uzunluk, 1962 mm genişlik ve 1756 mm yükseklik değerlerine sahip. Dingil mesafesinde uzun boyunun hakkını veren ES8'de 2997 mm uzunluğa sahip olacaksınız.
3 metrelik uzun dingil boyundan nasibini alan iç mekana geçmeden önce bizi halen daha abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Yeni NIO S8'in karizmatik kapı kollarından geçip iç mekanına ulaştığımız anda etkilenmeyi başarıyoruz. Göze bir hayli özgün, premium ve konforlu gelen bu iç mekanda ilk dikkatimizi çeken detay koltuklar oluyor. Tamamen elektrikli olan bu koltuklar baldır desteğini sadece basit bir sünger parçasından ibaret bırakmamış. Bu şık ve konforlu koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında iki kollu direksiyon simidini buluyorsunuz. Genellikle makam otomobillerinde rastladığımız bu iki kollu tasarım nedeniyle yeni S8'in hitap ettiği kitle de kendini belli etmiş oldu. Üzerinden her türlü fonksiyon erişilebilen bu direksiyon simidinin arkasında ise 9.8 inç büyüklüğünde dijital gösterge ekranı bulunuyor. Araçla ilgili tüm bilgilere anlık olarak erişebildiğiniz bu ekranın konumu sanki biraz aşağıda kalmış gibi hissettirdi. Konsolu adeta ortadan ikiye kesen, boydan boya uzanan havalandırma çıkışlarını takip ettiğimizde konsolun ortasında gözlerini bize dikmiş bir şeyle karşılaşıyoruz. Normalde evet, birçok markada sesli asistanlar mevcut. Fakat NIO işi bir tık ileriye götürerek sesli asistana adeta hayat vermiş. Siz ona ne tarafından seslenirseniz o tarafa dönen ve istediğinizde sizin selfie'nizi dahi çeken Nomi sayesinde S8 ile adeta arkadaş olacaksınız. Nomi'nin altında ise dikine yerleştirilmiş 11.3 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. İnce çerçeveleri sayesinde şık ve göz alıcı duran bu ekranın dokunmatik hassasiyeti çok başarılı. Qualcomm 8155 ile donatılan bu ekran üzerinde 2.5 megapiksel kabin kamerası yer alıyor. Buna ek olarak bu ekranla Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerine de erişebiliyorsunuz. Ekranın altında ise az sayıdaki fonksiyon tuşları ve daha önce çok az otomobilde gördüğümüz vites kumandasına yer verilmiş. Tasarım ve kullanışıyla bir hayli ilgimizi çeken bu vites kolundan geriye doğru devam ederken kablosuz şarj pedi ya da anahtarı koyabileceğiniz bir alanla üstü açık 2 adet bardaklığı görüyoruz. İki katlı olan orta konsolun alt katında 12 volt soket girişinin de bulunduğu büyükçe bir saklama alanı mevcut. Bir diğer derin ve büyük saklama alanı ise kol dayamanın içinde bulunuyor. Teknoloji ve lüksün uygun fiyata iç içe olduğu yeni NIO S8'in kabinini ben oldukça beğendim. Uzun dingil boyundan dolayı sınıfının en iyi diz ve baş mesafesine sahip arka koltuklarına geçtiğimizde ise farklı bir şeylerle karşılaşıyoruz. Evet, yeni NIO S8 6 ya da 7 kişilik oturma düzeninde satın alınabiliyor. Aradaki tek farksa ortadaki koltuk oluyor. Arka tarafta da ön koltuk konforunda seyahat etmenizi sağlayan S8'de 2 adet tekli koltuğa yer verilmiş. Üzerlerinde USB bağlantı noktaları, bardaklıklar ve kol dayamalarının olduğu bu koltuklar bir hayli konforlu. Orta konsolda ise arka taraf için detaylı bir iklimlendirmenin yapılabileceği klima kontrol ünitesi ve 2 adet USB bağlantı noktası sunuluyor. Üçüncü sıra koltuklarsa iki yetişkinden çok çocuklar için dizayn edilmiş gibi duruyor. En arka sıra koltuklara ulaşımın kolay olması ise bir avantaj olarak haneye yazılabilir. Tavanın tamamını kaplayan panoramik cam tavanda yeni S8'in artıları arasında yer alıyor. Yeni NIO S8 bagaj hacmi konusunda ise 3 farklı opsiyonu size sunuyor. Üçüncü sıra koltuklar açıkken 310 litre, kapalıyken 871 litre ve arka koltukların hepsi kapalıyken 1901 litre bagaj hacmine sahip olacaksınız. Euro NCAP testlerinden çok yüksek puan alıp kendisini güvenlik anlamında kanıtlayan yeni NIO S8'in güvenlik özelliklerini yakından tanıyalım. Euro NCAP testlerinden güvenlik asistanları tarafında %92 oranında puan alarak kendisini kanıtlayan S8 bu yönüyle de öne çıkıyor. Buna ek olarak sürücü destek asistanları konusunda da çok başarılı olan yeni S8'de olası kazaları üzerinde bulunan kameralar sayesinde görerek önleyen önden çarpışma önleyici,
Sizin gaza ya da frene basmanıza gerek bırakmadan ayarladığınız hız ya da trafiğin hızına göre ilerlemenizi sağlayan adaptif hız sabitleyici. Devasa cüssesiyle kör noktanızda kalan araçları fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı asistanı. Yol üzerindeki trafik levhalarını kameralarla okuyarak anlık olarak ekrana yansıtan trafik işaretleri tanıma sistemi. Bulduğu uygun boşlukta kendi kendini park edebilen park asistanı. Şerit dışına taşmadan ilerlemenizi sağlayan adaptif şerit takip asistanı ve çok daha fazlasına yeni NIO S8'de sahip olabilirsiniz. Bu özellikleri kaç kilometre boyunca kesintisiz kullanabileceğinizi öğreneceğiniz menzili ve motor özelliklerini yakından tanıyalım. Yeni NIO S8'de ilk etapta 3 farklı hacimde elektrikli motor seçeneği bulunuyor. 75, 84 ve 100 kWh batarya hacmine sahip olan bu motorların tamamında 544 beygir güç, 725 Nm tork elde ediliyor. Aradaki farkı ise menzil uzunlukları belirliyor. 75 kWh'lik modelin menzil uzunluğu 415 km, 84 kWh'lik modelin menzil uzunluğu 485 km ve 100 kWh'lik modelin menzil uzunluğu 580 km olarak belirlenmiş durumda. Sıfırdan 100'e 4.9 saniyede çıkan yeni S8, güç ve tork konusunda sizi fazlasıyla tatmin edecektir. Tam şarj dolum konusunda ise ben biraz hayal kırıklığına uğradım. 100 kWh'lik model standart 7 kW ev elektriğiyle 14 saatte şarj olan yeni S8, 20 kW elektrikle 5 saatte %20'den %90'a şarj olabiliyor. 75 kWh'lik model ise standart ev elektriğiyle 11,5 saatte şarj olurken 20 kW ile 4 saatte şarjını tamamlıyor. Yeni NIO S8 şu an Avrupa'da 69.000 Euro'dan başlayan fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Bu da onun ne yazık ki biraz pahalı olmasına neden oluyor. Fakat NIO'nun daha uygun fiyatlı alt segment otomobilleri de var. Eğer dilerseniz onları da yakından tanıyabiliriz. Yeni NIO S8'in baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni S8'i gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Bu özelliklerle de kesinlikle ona bir şans veririm. Peki siz yeni NIO S8 hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni S8 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.